Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine Storyfun for Flyers adlı kitabımızın bu sefer 3. hikayesini okuyacağız. Ve ben yine Türkçe özet geçeceğim. Ardından yine 3 etkinlik yapacağız büyük olasılıkla. Diğer 2 videomda da 3 etkinlik yapmışım. O yüzden öyle diyorum. Okumaya başlıyorum. Robert and the Three Envelopes. Robert lived in a flat in a tall grey building in the middle of a big city. When he looked out of his window, he could only see more tall grey buildings and lots of roads and noisy traffic. Sometimes this made Robert feel sad. He liked watching television programs about climbing mountains and going to places where there were waterfalls, lakes, and beautiful beaches. He loved reading stories about ships that sailed across the sea and about people who lived on strange islands or in other exciting places. "Why must we live here in the city?" he asked of his mother. "Because my job at the busy hospital is here, Robert. But perhaps we can have a nice holiday in the countryside next summer. Would you like that?" "Oh, yes," Robert laughed. That night, when Robert went to bed, he thought about going on holiday. But then he remembered something. Last year, his mother said the same thing, but they didn't go to the countryside. They spent the summer at home in the city because they didn't have enough money to buy train tickets or stay in a hotel in the countryside. On the school bus the next morning, Robert looked through the window and saw a boat on the river in the middle of the city. "I'd like to go on a boat or on a big ship one day," he thought. Then he saw a train on a bridge near the city station. "I'd like to go on a fast train one day," he thought. Then he looked up into the sky and saw a plane. I'd like to go on a plane one day too. I'd like to look out of its windows at the countryside below," he thought. When school finished, Robert didn't want to go home by bus. He decided to walk. He walked past the shoe factory, the chemists, and then past the police station at the bottom of the hill. Then he walked past the supermarkets and the bread shop. But then he started to feel tired, so he sat down for a minute on a wall outside the post office. Then a strange thing happened. A big black and white bird flew down from the sky. It had an envelope in its big bag. It dropped the envelope on Robert's foot and then flew away again. Robert picked the letter up. On the envelope, it said, "Read me," so Robert did. Robert opened the envelope. There was a piece of blue paper inside, with some writing on it. Robert read it carefully. "If you find me, go and look in your biggest, oldest book." Robert couldn't understand the message, but he put the piece of the paper in his pocket. When he go home, he sat down and looked at the message again. "In your biggest, oldest book," he thought. What does that mean? Robert decided to try something. He got a chair from the kitchen and carried it into the living room. Then he put the chair in front of the bookcase and stood on it. The biggest and oldest book
was at the top of the bookcase. Robert took it down took it down from the shelf. It was very heavy. Robert opened it, and a thin envelope fell out. Inside the envelope was a little book. Its pages were yellow because they are so old, and they had lots of numbers on them. He jumped down and ran back into the kitchen, kitchen to show the little book to his mother. What's this? He asked her. His mother took the book and opened it. It's the kind of book that banks gave people a long time ago, she said. This person had a lot of money in the bank. And look, there's a name on the front. It says Helen Bird. I don't believe it. That was my grandmother's name. I'll go to the bank tomorrow and show this to Mr. Flack. When Robert's mother gave the old book to Mr. Flack the next day, he looked at it very carefully, picked up his telephone and spoke to someone in an excited kind of way. Then he put the telephone down again. He had a big smile on his face. Well, he said, you must thank your son for finding this little book. Your grandmother left all this money in our bank for you a long time ago, but we didn't know that until now. What are you going to buy with it? Robert's mother smiled, something that Robert wants very much. When Robert came home from school later that afternoon, he found a bigger envelope on the kitchen table. Open it, his mother said. Inside the envelope were 2 plane tickets and 2 train tickets and 2 boat tickets. Robert, Mr. Fleck at the bank say we have got enough money now. We, we are going to have a wonderful holiday because of your grandmother's little books. Robert asked. Little book? Robert asked. Yes, his mother said. Robert looked out the window at the sky. He couldn't see the big black and white bird hide in the clouds, but he knew the bird was there. And because of the big black and white bird, Robert smiled. What do you mean? His mother asked. That's my secret, Robert said. Arkadaşlar hikayemiz bu kadar. Hikaye şu şekilde. Robert böyle bir şehrin içindeki bir binada yaşıyor. Ama o böyle televizyonda bile öyle dağ tırmanma programlarıymış, göllerin olduğu program falan. Bu tip programları izlemeyi seviyor. Çünkü o doğayı seviyor. Hani şehir yaşamından, trafikten falan bıkmış. Pencereden baktığında sürekli uzun binalar görmek istemiyormuş. İşte annesine neden bu şehirde yaşıyoruz dediğinde annesi benim işim hastanede burada diyor. Ama tatile gidebiliriz diyor. Robert buna çok seviniyor. Ama sonra gece yatağına gittiğinde aklına geliyor ki geçen yıl annesi tatile gidebiliriz demişti ama gitmemişlerdi. Çünkü yeterli paraya sahip değillerdi. Sonra işte Robert okula otobüste gidiyor. Giderken yolda botları görüyor, yani deniz botlarını, teknelerini diyeyim, görüyor. Bir gün tekneye binmek isterdim diyor. Trene görüyor. Trene binmek isterdim diyor. Ve gökyüzüne bakıyor. Bir uçak geçiyor. Uçağa da binmek isterdim diyor. İşte sonunda okula gidiyor. Okulun çıkışında otobüse binmek istemiyor. Yürüyerek dönüyor. Yürüdükten sonra biraz yoruluyor. Bir yerde biraz oturuyor böyle bir dakikalığına falan. O sırada büyük siyah beyaz bir kuş, a big black and white bird, bir mektup düşürüyor önüne. Daha doğrusu atıyor gibi bir şey. Çocuk alıyor, açıyor. Pardon. O mektubun üstünde read me yazıyor. O da açıyor, okuyor. Orada diyor ki if you find me, go and look in your biggest oldest book. Eğer beni bulduysan seni
senin büyük yani yaşta eski kitabına bak diyor. En eski en büyük kitabına bak diyor. Bu anlamıyor. İşte evine gittiğinde de düşünüyor okuyup. Sonra bir şansını denemek için mutfaktan bir sandalye alıp içerideki kitapların yanına koyuyor. Kitapların en üst tarafında büyük eski bir kitap var. Onu çıkartıyor. Ve o kitabın arasından da bir zarf düşüyor. Zarfın içinde de küçük bir kitap oluyor. Hani banka cüzdanları olur ya böyle kağıttan. Örneğin göstereceğim bir dakika. İşte bunun gibi bu şöyle marka göstermeyeyim. Bunun gibi bir kitap yani bu şey mevduat hesabı defteri deniyor da bizde. Şöyle onun içeri gerçi sayfalarından reklam olmasın. Şu şekilde. İşte ama onun defter yaprakları böyle sararmış eskimekten çünkü. Bunun anneannesinin sonuçta yani. Yok. Annesinin anneannesi yani onun büyük anneannesi öyle bir şey oluyor. Büyük annesinin oluyor. İşte bunun gibi bir defter buluyor eskisinden böyle. Bu defteri hemen annesine göstermek için mutfağa doğru gidiyor. Annesine gösteriyor. Annesi bu bankaların insanlara verdiği şey diyor işte böyle hesap şeyi işte diyor. Bakıyor. Burada bir isim var diyor. İsimde de Helen Bird yazıyor. Yani onun anneannesinin ismi olmuş oluyor. İşte anneannesinin ismi olmuş oluyor. Hani anneannesi sonra bu bankacının birine gidiyor. Gidiyor diyor ki işte bu kitap hani biz yararlanabiliyoruz falan işte bir şey demiyor da yani bankacı anlatıyor direkt olarak. Bir telefonla birileriyle konuşuyor falan. Ondan sonra diyor ki yüzünde büyük bir gülümseme olarak varken diyor işte sizin bir paranız var çocuğunuza teşekkür etmelisiniz bunu bulduğu için diyor. Bununla ne alacaksınız diyor. Robert'ın annesi Robert'ın çok istediği bir şeyler diyor işte. Bazı şeyler diyor. Sonra Robert yine okuldan dönüyor. Masanın üstünde yine böyle bir mektup oluyor. Bu mektubu yani görüyor Robert. Annesi de ona diyor ki open it diyor. Açıyor içinde 2 uçak bileti, 2 tren bileti ve 2 de bot bileti çıkıyor. Yani tekne bileti, yat bileti çıkıyor işte. Robert annesi diyor işte Mr. Fleck bu bankacı. Bizim yeterli paramızın olduğunu söyledi diyor. Çok güzel, muhteşem bir tatilimiz olabilecek diyor. Robert da bu senin anneannenin küçük kitabı yüzünden mi diyor işte Little Book sayesinde mi diyor. Annesi evet diyor. Robert pencereden dışarı bakıyor. Big, black and white kuşu göremiyor yani büyük siyah beyaz kuşu göremiyor. Ama onun burada olduğunu biliyor. Kendi kendine yani biraz kısık sesle kendi kendine because of the big black and white bird ve büyük siyah beyaz kuş sayesinde diyor ve gülümsüyor. Annesi bunun anlamı ne diyor? Robert da bu benim sırrım diyor. Hikayemiz bu. Özetle geçtik. Şimdi birkaç etkinliğini yapalım. B etkinliğini yapıyoruz. Answer the questions. Use 1, 2 or 3 words. Where does Robert live? In a flat. Bunu kendisi yapmış. Did Robert go on holiday last year? Robert geçen yıl tatile gitti mi? Hayır. Hani annesi geçen yılda böyle şeyler söylemişti ama getirmemişti falan. Haritaları yetmiyordu. Söylemiştik. No he didn't yazmalıyız. What dropped a letter on Robert's foot? Yani ne düşürdü mektubu diyor. Black and white bird. Burada 4 kelime bile oluyor ya. Big diyebiliriz aslında burada. Big, black and white bird diyebiliriz ama çok kelime oluyor.
birth de diyebilirsiniz. Did Robert find the old book at home or in the street? Sokakta mı, evde mi buluyor? At home demeliyiz. Evde buluyor çünkü mektubu o kitapların içinde. Kitabı kitapların içinde, evde buluyor. Was Robert's mother happy, angry or sad about the book? Happy tabii ki, yani öyle bir kitap çıkmış karşına, bir sürü paran olmuş. Tabii ki mutlu oluyor. Can Robert and his mother go on holiday now? Şimdi bir tatile gidebiliyorlar mı? Yes, yani evet. Ne yapalım? Find words on page 20 that have opposite meanings to this. İşte sayfa 20'deki bu kelimelerin zıtlarını bulun diyor. Small, zıttı big. Boring and küçük, büyük. Boring, sıkıcı, heyecan verici. Excitement. Happy ama ısrarlı bir. Ugly, çirkin. Beautiful, güzel. Quiet, sessiz. Noisy, gürültülü. Happy, yani sesli. Happy, mutlu. Sad, mutsuz. Ağlamaktan işte mutsuz. Horrible, berbat. Nice, güzel. Yani iyi anlamında güzel. Beautiful anlamında güzel. Son bir etkinlik daha yapıyoruz. Ben başta şunu pek anlamamıştım ama yani söyleyeyim. Robert'ın sırt çantasında ne olabilir diyor. Ben şey yazmışım. Water bottle, su şişesi, chocolate, çikolata, telefon. Storybook, hikaye kitabı, notebook, defter, pencil, kalem. Ne yazmışım? Samman yazmışım, para. Bir şey daha yazmamız gerekiyor. Ben ne yazdığımı okuyamadım. Napkin yazmışım. Bir şey. Güzel yazmışım da napkin ne demek bilmiyorum. Hoca yazdırmış olabilir. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.